Osman Gazi, istirahat edeceği odada asılı bir Kur'an-ı Kerim bulunduğu için edebinden ayağını uzatamadığı, dizlerini çekip oturur halde uyudu. O uyku bir rüya aleminin kapısı oldu. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden doğan bir nurun hilal şekline bürünüp kendi göğsüne girdiğini gördü. Ardından aralarından bir fidan filizlenip ulu bir çınara dönüştü. O çınarın dalları 3 kıtaya yayıldı. Altında milletler toplandı. Kubbelerden ezanlar yükseldi. Eğer Türklerin önüne geçmezsek bütün Avrupa'ya yayılacaklar. Birileri Türkleri durdurmalı, yoksa dünyanın 3/4'ünü Allah yolunda fetheden devlet, Osmanlı Devleti. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi gibi gönül rehberi Şeyh Edebali Hazretlerinin terbiyesinde yetişmişti. Sık sık onun dergahına gider, nasihat ve dua alırdı. Bir gece Edebali Hazretlerinin mütevazı dergahında misafir oldu. İstirahat edeceği odada asılı bir Kur'an-ı Kerim bulunduğu için edebinden ayağını uzatamadığı, dizlerini çekip oturur halde uyudu. O uyku bir rüya aleminin kapısı oldu. Rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden doğan bir nurun hilal şekline bürünüp kendi göğsüne girdiğini gördü. Ardından aralarından bir fidan filizlenip ulu bir çınara dönüştü. O çınarın dalları 3 kıtaya yayıldı. Altında milletler toplandı. Kubbelerden ezanlar yükseldi. Sabah olunca rüyasını Edebali Hazretlerine anlattı. Şeyh Edebali Hazretleri tebessümle dinledi, bakışlarına nur doldu ve Osman'a şöyle dedi: "Oğlum, galibi ancak Allah bilir. Lakin gördüğün bu rüyada dolu dolu hayırlar vardır. Cenab-ı Hak sana ve soyuna saltanat nasip edecektir. Dünya oğullarının himayesine girecektir. Benim zürriyetimden bir kızla evleneceksin. Bu izdivaçtan doğanlar senin kuracağın ve giderek büyüyecek olan büyük bir devletin başına geçeceklerdir. Bu devlet de batıya doğru genişleyecektir." Osman Bey, babası Ertuğrul Bey'in tahminen 1281 veya 1284 civarında vefat etmesi üzerine yaklaşık 23 yaşındayken aşiret reisliğini devralmış ve etrafındaki kabileleri de tamamen kendisine bağlamıştı. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans sınırları arasında İslam'ı yaymak ve din uğrunda cihat, gaza anlayışını benimsedi. 1299 yılına kadar bir aşiret reisi ve Bizans sınırında görev yapan bir uç beyi olarak hayatına devam etti. O dönemde Osman Bey resmi olarak Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlıydı, ancak Selçuklular fiilen Moğol İlhanlı Devleti'nin vasalı olduğu için nihai merkezi otorite İlhanlılardaydı. Yine 1299 yılında Selçuklu Devleti'nin intilali yani dağılması üzerine Osmanlı Beyliği de diğer Anadolu beylikleri gibi doğrudan doğruya İlhanlı Devleti'nin tabisi haline girdi. Osman Bey bu süreçten sonra eskisinden daha serbest hareket etmeye başlamıştı. Bizans zararına sürekli genişlemesi ve bu genişlemeyi İlhanlıların plan ve direktifiyle yapmaması, onun icraatında müstakil bir devlet reisi gibi serbest hareket ettiğini gösteriyordu. Zaten kendisine tabi olanlar onu çoktan devlet reisi olarak kabul etmişlerdi bile. Bu genişleme isteğinin ardında kuvvetli bir imanın ateşi vardı. Zira Osman Bey'in amacı gaza ile İslam'ı geniş topraklara yaymaktı. Bu amaç ona belki de Kur'an-ı Kerim'e gösterdiği hürmet üzerine verilmişti. Vefatı. Osman Gazi, hayatının sonlarında oğullarına şunları vasiyet etti: "Oğul, her işinde Allah'ın rızasını gözet. Bilmediğini ehline sor. Askerine cömert ol. İnsan iyiliğin kuludur. Dinin işlerini her şeyin önüne al. Alimlere hürmet et.
Sefihleri devlet işlerine yaklaştırma. Zulümden uzak dur. Devlet adaletle yaşar, zulümle yıkılır. Bizim yolumuz kuru bir cihangirlik değil. Allah'ın dinini yüceltme davasıdır. Cihadı terk etme. Adaletten saparsan, peygamberin şefaatinden mahrum kalırsın. 1324 yılında vefat eden Osman Gazi'nin ardından Orhan Gazi büyük bir tevazu göstererek beyliği ağabeyi Alaaddin'e teklif etti. Fakat Alaaddin babalarının vasiyetini hatırlayıp, "Hayır, cennet mekan babamız bu vazifeyi sana tevdi buyurdu. Onun dua ve himmetleri senin üzerinedir. O, kendi zamanında seni nasıl askerin başına serdar yaptıysa, şimdi dahi aynı vazife senindir, beylik sana yakışır," dedi. Zikredilen Osman Gazi'nin oğluna vasiyeti, 620 senelik cihan şümül bir devletin adeta anayasası olmuştu. Osman Gazi, Bursa'nın fethini görememiş olsa da, şehrin 23 sene abluk altında kalmasını ve teslime zorlanmasını sağlayarak Orhan Gazi'ye tam ve pürüzsüz istiklale erişecek bir devleti miras bıraktı. Bizans'ın çöküşü, Osmanlı'nın yükselişi. 1341'de Bizans'ta taht kavgaları gerçekleşecekti. Kantakouzenos'un Dimotoka'da imparatorluğunu ilan etmesi, İstanbul ve Edirne'deki Doğu Romalılar tarafından kabul edilmedi. Kantakouzenos'un imparatorluğunu tanımayan Edirneliler, taht kavgaları sırasında yardım için Bulgar kralı Alexander'ı yardıma çağırdılar. Kantakouzenos, tahtı elinden kaçırmak istemediği için rakiplerine karşı Sırp kralı Stefan Dušan'la anlaşmak istese de bu teşebbüsünde başarılı olamadı. Kantakouzenos bu mücadelede Ioannis'e karşı Rumeli'deki vaziyetini iyice kuvvetlendirmek istiyordu. Sırp kralı Stefan Dušan ise Bizans tahtındaki bu karışıklıktan faydalanarak Kantakouzenos'un rakiplerini destekleyip Bizans topraklarına göz dikmişti. Kantakouzenos bu muhaliflere karşı konumunu güçlendirmek için önce Aydınoğlu Umur Bey'den yardım almak istedi, fakat Umur Bey, İzmir'in Latinler tarafından işgal edilip donanmasının yakılmasından dolayı Kantakouzenos'a Orhan Bey'e gitmesini söyledi. Kantakouzenos, Orhan Bey'e vaatlerde bulundu. Hatta kızını Orhan Bey'le evlendirerek ittifakı güçlendirdi. Orhan Bey'in 1347'de gönderdiği yardımla Kantakouzenos, meşru İmparator Ioannis'e karşı Rumeli'deki vaziyetini kuvvetlendirmişti. Bir senelik kuşatma sonunda İstanbul'a girdi ve nihayet Ioannis'le ortaklaşa imparatorluk kabul edildi. Osmanlı ve Kantakouzenos arasındaki bu yardımlaşma, Osmanlıların yararına Rumeli'deki geçişleri kolaylaştıracaktı. Orhan Bey'in Doğu Roma'da şöhreti artmıştı. Bu durum Stefan Dušan'ı onunla ittifak yapma yoluna itmişti. Hatta o da gönderdiği bir elçisiyle Orhan Bey'in oğluna kızını vermeyi teklif etmiş, ancak Dimotoka'da bulunan ve Bizans tahtına göz koyan Kantakouzenos, kendi ittifakının bozulmasını da istememekteydi. Bu yüzden Dušan'ın elçisini ortadan kaldırarak bu ittifakı önlemiştir. Kantakouzenos, 1347 yılında damadı Orhan Gazi ile Üsküdar'da görüştü. Sırplara karşı kullanılmak üzere Orhan Gazi'den 6.000 kişilik yardımcı Türk kuvveti temin etti. Türk askerlerinin bu yardımı sayesinde Sırp tehlikesini bir müddet atlattı ve Rumeli'deki durumunu da kuvvetlendirmiş oldu. Kantakouzenos sıkıntıya düştüğünde hemen Türklere başvurur, onlardan yardım kuvveti sağlar ve bu sayede mevkiini korurdu. Ancak Türklerden bu kadar yardım istemesine rağmen onlara karşı çalışmaktan da asla geri durmadı. Hatta Papa'ya müracaat ederek Türklere karşı bir Haçlı seferi düzenlenmesini bile istedi. Ve bu mesele üzerinde uzun süre durup uğraştı. Türklerin yardımına kendi çıkarları için muhtaçtı. Fakat aynı zamanda onlardan kurtulmanın yollarını da arıyordu. 1352 yılında Dimotoka'yı Sırplar ve Bulgarlar istila ettiler. Bu sırada Kantakouzenos, Ioannis'le imparatorluk tahtı mücadelesine devam etmekteydi. Kantakouzenos, Sırplar ve Bulgarlar Dimotoka'yı istila ettikleri zaman damadı olan Orhan Gazi'den yine yardım istedi. Orhan Gazi, oğlu Süleyman Paşa komutasındaki kuvvetleri yine Rumeli'ye yolladı, Osmanlı kuvvetleri Dimotoka'yı istila edenleri yine yenerek püskürttü. Bu galibiyetten sonra geri dönen Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu, yerleşmiş oldukları Çimpe Kalesi'nden
Bizans'ın taleplerine rağmen ayrılmadı ve burayı artık Rumeli fetihlerinin başlangıç noktası yapacaklardı. Bu olay Osmanlıların Rumeli'de kalıcı hale gelmesinin ve Avrupa'ya açılmalarının başlangıcı oldu. Kantekuzenos, ortaklaşa imparatorluk yaptığı meşru imparator Ioannis'i 1353'te tahttan indirerek Bozcaada'ya sürdü. Sürekli yaşanan mağlubiyetlerin üzerine Stefan Dusan, Osmanlı Doğu Roma ittifakını yok ederek Doğu Roma'nın hakim olduğu topraklar üzerindeki emellerini gerçekleştirmek istiyordu. Papalık makamı da o dönemde sürekli olarak Türklerin batıya yayılmasını engellemeyi ve bu amaçla Müslümanlar aleyhine Haçlı seferleri düzenlemeyi amaçlıyordu. Bu amaçla Papa'nın kendisine elçi gönderip onurlandırmasını fırsat bilerek kafir olarak tanımladığı Türklere karşı Haçlı seferinde liderlik etmeyi teklif etti. Ancak Stefan Dusa'nın 1354 yılındaki ölümü, beklenen Sırp-Osmanlı karşılaşmasının bir süre gecikmesine yol açtı. 1354 yılında Türkler Gelibolu'yu alınca İmparator Kantekuzenos tehlikenin farkını anlamış ve Türkleri Rumeli'de tutunmaktan alıkoymak için Sırp ve Bulgarlardan yardım istemişti. Kantekuzenos, Sırp ve Bulgarlardan beklediği cevabı alamayınca durumu toparlayamadı. Bu arada Ioannis, Bozcaada'dan kaçıp İstanbul'a gelerek ayaklanma çıkardı ve bunun sonucunda Kantekuzenos 1355 yılında tahtını kaybetti. Kantekuzenos'un 1355 yılında Ioannis lehine tahtı kaybetmesinin ardından Çirmen Muharebesi'ne kadar geçen dönemde ana mücadeleler Osmanlıların Rumeli'de kalıcı varlığını pekiştirmesi ve buna karşı çıkan Bizans, Sırp ve Bulgar güçlerinin direnişi etrafında yoğunlaştı. Osmanlıların 1354'te Gelibolu Kalesi'ni fethinden sonra Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa Gelibolu'yu askeri bir üs olarak kurmuş ve Anadolu'dan getirdiği kuvvetleri boşaltılan yerlerle iskan ettirmişti. Süleyman Paşa'nın 1357'de ölmesi üzerine babası Orhan Gazi onun görevini 1. Murat Bey'e devretti. O dönemde 1. Murat henüz çok gençti ve Süleyman Paşa kadar tecrübeye sahip değildi. Süleyman Paşa, silah arkadaşları ve askerler tarafından büyük bir sevgi ve büyük bir itibar görüyordu. 1. Murat'ın da bu sevgi ve güveni kazanabilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Ancak Rumeli'de kısa bir süre bile hareketsiz kalmaya ne zaman ne de zemin elverişliydi. İşte tam bu sırada Orhan Gazi vefat etti ve bütün devletin yükü Murat'ın omuzlarına kaldı. Osmanlılar Gelibolu'nun fethinden sonra 3 koldan ilerleyerek yine fetihlere devam ettiler. 1. uç, sahilden ilerleyen bu kol Tekfurda, Çorlu ve İstanbul yönündeki fetihlere üs oldu. 2. uç, Malkara, Hayrabolu ve Vize yönündeki fetihlere üs oldu. 3. uç, en batıdaki bu kolda İpsala, Dimatoka ve Edirne yönünde yapılacak fetihlerin hareketleri için zemin hazırladı. 1. Murat, 1360-1361 yıllarında Edirne'ye Bizans İmparatorluğundan gelebilecek askeri yardımları kesmek amacıyla İstanbul-Edirne yolu üzerindeki başlıca kaleler olan Bantoz, Çorlu, Misini, Lüleburgaz ve Babaeski'yi ele geçirdi. Ayrıca Trakya'nın ikinci büyük merkezi olan Dimetoka Kalesi'ni de 1360 veya 1361 yılında zapt ederek Edirne her türlü yardımdan tecrid edildi. Bu faaliyetler sonucunda Edirne 1. Murat döneminde muhtemelen 1362-1363 civarında Osmanlı'nın hakimiyetine girdi. Bu tehlike karşısında İmparator Ioannis Paleoglos son çare olarak Batı'dan yardım temin etme ümidiyle Katolikliği tanıma pahasına Roma'ya gitmeye karar verdi. Ioannis İtalya'da yaklaşık 2 yıl kalmıştı. Ancak Türklere karşı siyasi bir yarar sağlayamamıştı. 1. Murad'ın Rumeli'deki ilerlemesi sürerken Bizans İmparatorluğu'nun yanında Makedonya Sırp despotu Juven Ugleisha ortak düşman olan Türklere karşı ittifak arayışını hızlandırdı. Ugleisha, Osmanlı beylerinin Meriç Vadisi'ndeki ilerlemesini tehlikede görüyordu. Bu ittifakı güçlendirmek amacıyla Sırp ve Bizans kiliseleri arasındaki dini sorunlar çözülmüş ve Mayıs 1371'de kiliselerin birliği ilan edilmişti. Ugleisha'nın elçileri Bizans'ta ittifaklarını
bir evlilikle güçlendirmeyi teklif etti. Bizans'a, yani İstanbul'a para yardımı dahi sunmuşlardı. Çünkü Bizans'ın ekonomik anlamda kriz geçirdiklerini biliyorlardı. Bu ittifak sonrasında kurulan büyük bir ordu, Türkleri Balkanlardan kovmak için harekete geçecekti. Fakat Türkler, Allah'ın izniyle onları bozguna uğratıp İslam'ı yaymaya devam edeceklerdi. Zafer, sadece askeri gücün değil, inançlarının ve azimlerinin de bir sonucu olacaktı.